Hurda cep telefonundan altın çıkarma. Evet, elimizde görmüş olduğunuz gibi ve ürünlerimizi görmüş olduğunuz gibi eski tuşlu cep telefonu boardlarından arkadaşlar altın çıkarabiliyoruz. Yani bu ürünlerin içinde hem çiplerinde hem kaplamalarında yani board'unda altın kaplamalı ürünler mevcuttur. Arkadaşlar şimdi bu ürünleri nasıl söküyoruz? Hangi parçalarında altın madeni vardır? Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Dikkatlice izleyin videoyu. Bu ürünleri işlerken iki kısımdır. Biri board yani altın kaplama, diğeri de çip grubudur arkadaşlar. Biz size ilk önce burada bu videomuzda boardlar nasıl işlenir, altın kaplamalar nasıl işlenir, hangi sıvıyla işlenir bunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi board'umuz bu şekilde. Şimdi bunu bir bıçak yardımıyla şöyle bir ayıralım. Evet, ne gördünüz? Altın kaplamalı board'umuz arkadaşlar. Bu ekranlarımızı falan söküyoruz. Yine bu tuş takımının altında altın kaplamalarımız. Yine arkadaşlar bu arkadaki ürünlerimizi söküyoruz. Metallerin altında. Şu şekilde görmüş olduklarınız da altın kaplama. İçlerinde altın teller vardır. Board'umuzu bu şekilde metallerinden ayırıyoruz. Evet, board'umuzun üzerinde bulunan çiplerde arkadaşlar altın madeni içerir. Bu görmüş olduğunuz küçük çipler, büyük çipler hep altın madenidir arkadaşlar. Yine az önce göstermiş olduğum gibi tabakada bulunan sarı kaplama. Bu da altın kaplama grubuna girer. Bu da altın madeni içerir. Bu ikisini söküyoruz arkadaşlar. Yani bu önce çiplerimizi söküyoruz board'umuzdan ve metalleri üzerindeki metallerimizi temizliyoruz. Board'umuzu biz ne ile işliyoruz? Bu videomuzda sizlere yeni çıkartmış olduğumuz Gold Washing altın yıkama sıvısı arkadaşlar. Bu ürünü kullanırsanız hızlı bir şekilde madene ulaşırsınız. Boardlarımızı söktük. Şimdi boardlarımızın üzerinde bulunan çip gruplarını temizleyeceğiz. Yani buradaki mikroçipleri, işte diğer ürünleri arkadaşlar sadece board tertemiz bize bu şekilde altın kaplama olarak board kalacak. Bu board'u da daha sonrasında ne yapıyoruz? Bizim yıkama sıvımızla beraber üzerindeki altını alıp çökertmeyi yapıyoruz. Şimdi ürünümüzün üzerindeki çipleri, diğer ürünleri ne ile döküyoruz? Arkadaşlar pürmüz yardımıyla. Şöyle bir tavamızı koyuyoruz. Size hemen gösterelim. Şurada şunu gösterelim özellikle. Bir pense karga burun yardımıyla tutun. Pürmüzünüzü açın. Şöyle yapalım. Evet. Evet, ateşi tuttuğunuz zaman bunun üzerine çiplerine şöyle kameraya gösterelim.
Evet, boardlarımızın üzerindeki çipleri, mikroçipleri söktük. Şöyle daha yakından göstereyim size. Sökmüş olduğumuz çiplerimiz, yani mikroçiplerimiz ve kaplamalarımız, yine parçalarımız ve yine görmüş olduğunuz gibi boardumuz altın kaplama boardlarımız. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunların üzeri lehim ve aşırı kurşunlu olduğu için bu ürünlerimizi ilk önce bir hidroklorik asitte 10 dakika kaynatıyoruz. Amacımız ne burada? Üzerindeki pisliklerin temizlenmesi, yani buradaki kurşun madenlerinin temizlenip daha sonra bizim altın yıkama sıvımız ile madeni çok kolay bir şekilde içine almasını sağlayabileceğiz. İlk önce ön temizliği yapıyoruz. Evet, boardlarımızı şu şekilde cam beherimize dolduruyoruz arkadaşlar. Bu arada asit işlemlerini muhakkak açık alanda yapıyoruz. Kapalı alanda asit işlemlerimizi yapmıyoruz. Bu şekilde beherimize dolduruyoruz ürünlerimizi ve hidrokloratıyoruz. Açık alanda bu işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Evet, boardlarımızı hidroklorik asitte kaynattık. Yani temizledik. Üzerinde artık herhangi bir materyal kalmadı. Şimdi yapacağımız işlem gold washing, altın yıkama sıvısıyla arkadaşlar. Boardlarımızın üzerinde bulunan altın kaplamaları sıvımız içine alacak ve daha sonra çökertme işlemini yapacağız. Bu sıvıyı kullanırken arkadaşlar muhakkak gözlük ve eldiven kullanıyorsunuz. Ve genel olarak işlemlerinizi açık alanda yapın. Tamam, duman, koku herhangi bir işlemimiz yok ama yine de siz kendi güvenlik tedbirlerinizi alıyorsunuz. Bu boardları da beherinizde bu şekilde değil de sıvıyı daha az kullanmak için boardlarınızı şu şekilde küçültün. Kırın arkadaşlar. Kırdığınız zaman hem daha az sıvı harcamış olursunuz hem beherinize rahatça sığmış olur. Şimdi boardlarımızı beherimize yerleştiriyoruz. Gold washing sıvımızı kullanmadan önce arkadaşlar öncelikle ısıtacağız. Beherimize gold washing'imizi dolduruyoruz. Ne kadar dolduralım? Yaklaşık 500 milim bir kimyasalımızı doldurduk. Öncesinde bu sıvıyı ısıtıyoruz. Kaynatmıyoruz. Dumanı üzerinde tütecek hale getiriyoruz ve ondan sonra ürünlerimizi içine koyuyoruz. Evet, sıvımızı, gold washing, altın yıkama sıvımızı ısıttık arkadaşlar. Boardlarımız burada. Şimdi sıvımızı boardumuzun üzerine yavaş bir şekilde boşaltıyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken gözlük, eldiven ve arkadaşlar açık alanda yapmaya dikkat edin. Ayrıyeten bir de sıvıyı az kullanmak istiyorsanız daha kare bir şekilde bir borcam olabilir, kap olabilir. O şekilde yatay yaptığınız zaman sıvıyı daha az kullanmış olursunuz. Ya da parçalarınızı daha küçük hallere getirin. Yani kırın arkadaşlar. Evet. Sıvımız hazır. Bu sıvımızı şimdi aktive etmek için aktivatörü kullanıyoruz. Ne kadar aktivatör koyuyoruz arkadaşlar? Beherimize bir 10 milim bir aktivatör koyuyoruz.
Özellikle bu kimyasalları kullanırken gözlük ve eldiven arkadaşlar şart. Bana bir şey olmaz demiyorsunuz. Kendi güvenlik önlemlerinizi kendiniz alıyorsunuz. Evet, şimdi sıvımız bütün altın kaplamaları içine alacak arkadaşlar. Bunu da böyle boşaltmıyoruz. Yavaş yavaş. 5 milim. Yani bunu ilave ettiğimiz zaman kimyasal ürünümüz aktive olacak ve boardları yavaş yavaş içine almaya başlayacak. Board'un üzerindeki kaplamayı. Evet, yavaş bir şekilde ürünümüzün üzerine boşaltıyoruz. Evet, bir 5 milim attık. Görmüş olduğunuz gibi hemen tepkimeye girdi. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Boardların üzerindeki altın kaplamayı içine aldığı zaman işlemimiz tamamen bitiyor. Yaklaşık bir 5 dakika içinde işlemimiz bitmiş olacak. Şimdi bekliyoruz. Sıvımız boardların üzerindeki altın kaplamayı içine aldı. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir huni yardımıyla, küçük ya da büyük huni yardımıyla bu sıvımızı boş bir beherimize süzüyoruz. Ne ile? Filtre kağıdı ile. Filtre kağıdımızı yerleştiriyoruz. Ve kimyasalımızı yavaş bir şekilde filtreden geçirerek süzüyoruz. Evet, boardlarımızın üzerindeki kaplamalar sıvımıza geçti. Şimdi bu sıvıyı çökertmek için arkadaşlar öncelikle bunu kaynatıyoruz. Yani yarı yarıya buharlaştırıyoruz. Sıvımız kaç milimde, örnek veriyorum 500 milimde ise 250 milime kadar kaynatarak buharlaştırıyoruz. Evet, kimyasalımızın içine 50 milim hidroklorik asit koyuyoruz. Yavaş bir şekilde boşaltıyoruz. Bu ne yapacak? Ürünü asitleyecek. İçindeki maden tuzlarını da dışa vurabilir. Sonrasında ocağımıza koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Evet, yavaş bir şekilde hidroklorik asitimizi sıvımıza boşaltıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi içindeki kimyasal maddeyi çözdü.
Hafif şu şekilde karıştırın ve ocağa koyuyoruz. Bir 10 dakika arkadaşlar kaynatıyoruz. Sıvımızı yine kaynattık arkadaşlar. Şimdi kaynatmadan sonra içine böyle tuzlar çökebilir. Şöyle altta görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu da bu sıvının bortların üzerinden almış olduğu pislikler. Onları hidroklorik asit attığımız için dışarıya vurur. Ve bunu tekrar kaynama işlemimiz bittikten sonra tekrar bir filtreliyoruz arkadaşlar. Çökertme yapmadan önce. Bir yine huni yardımıyla filtre kağıdımızı koyduk ve sıvımızı tekrardan filtreliyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi pislikler arkadaşlar. Evet, filtreleme işlemimiz bitsin. Sonrasında çökertme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, geldik artık son aşamamıza arkadaşlar. Çökertmek için hidrozin kullanıyoruz. Çökertmek için Cemoxin AU kullanıyoruz. Cemoxinimiz burada ne kadar koyduk? 100 milim Cemoxin AU. 25 milim hidrozin hidrat. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl yapıyoruz bu işlemi? Öncelikle sıvımıza Cemoxin AU ilave ediyoruz. Yavaş yavaş. Gözlüğümüzü takalım. Evet, Cemoxin'imizi yavaş bir şekilde boşaltıyoruz. Peşinden de arkadaşlar hidrozin hidratı boşaltacağız. Şimdi Cemoxin'i attığımız zaman renk değişimi gerçekleşmeye başlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü direkt çözdü ve rengimizi değiştirdi. Ve peşinden arkadaşlar hidrozin atıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Hafifçe karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi renk çamurumsuya dönüştürdü. Yani altını artık çözdü. Şimdi bunu ocağa koyuyoruz. Bir 10 dakika kaynatıyoruz. Neden kaynatıyoruz arkadaşlar? Lapa lapa dibe iri bir şekilde indirsin diye. Sonrasında bu işlemi yaptıktan sonra kalan tortumuzu saf suyla kaynatacağız. Bunu neden yapıyoruz? Ürünümüz tertemiz olsun diye ve en son saflaştırmak için kral suyu uygulaması yapıyoruz. Arkadaşlar daha basit yolları var. Direkt metabüsülfitle de alabilirsiniz. Ama burada hiç kimyasalın içinde hiçbir maden bırakmıyoruz. Yani ziyan payını sıfıra düşürüyoruz bu sistemde. Yani direkt sen hidrozinle de çökertebilirsin ya da sodyum metabüsülfitle de çökertebilirsin. Fakat illaki senin kimyasalında az da olsa bir altın miktarı kalacak, o da çöp olacak. Ama bu şekilde yaparsan sıfır ziyanla madeni alabiliyorsunuz. Şimdi bunu ocağımıza koyuyoruz ve bir 10 dakika kaynatıyoruz. Evet, altınımızı çökerttik arkadaşlar. Şimdi bunu saflaştırmamız gerekiyor. Çünkü saf olarak inmedi. İlla ki bir pislik olacak içinde. Ne yapıyoruz? Süzdüğümüz yani çökertmiş olduğumuz altın tortusunu, beherin dibindeki altın tortusunu filtre kağıdımıza tekrar süzüyoruz ve ufak bir kral suyu yapıp tekrar çökertiyoruz. Şimdi yavaşça filtremize süzüyoruz. Ne varsa arkadaşlar bunun içinde filtre kağıdına geçecek. Artık bu arada bir zararı kalmadı arkadaşlar. Asitik bir ürün değil şu anda. Tamamen artık su bazlıya dönüştü.
Şöyle arkadaşlar göstereyim size, çamurumsu. Şimdi bunu tekrar kral suyu yaptığımız zaman ürün tamamen saflaşacak ve artık iri iri bize madeni verecek. Şimdi süzmesini bekliyoruz. Süzme işleminden sonra arkadaşlar kral suyu yapacağız. Olduğumuz boş bir beherimize koyuyoruz ve kral suyumuzu arkadaşlar ürünümüzün üzerine boşaltıyoruz ve daha sonrasında ocağımıza koyup yaklaşık bir 20 dakika kaynatıyoruz. Ondan sonra tekrar süzme ve artık çökertme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri de açık alanda yapın. Gözlük ve eldiveniniz muhakkak olsun arkadaşlar. Şimdi bunu ocağımıza koyuyoruz ve bir 20 dakika kaynatıyoruz. Kral suyumuz hazır. Süzme işlemi için yine bir filtre yardımıyla kral suyumuzu süzeceğiz. Evet, kral suyumuzu filtreden geçiriyoruz arkadaşlar. İçindeki o diğer filtre kağıdı falan hep filtremizde kalacak. Yani temiz sıvıyı elde edeceğiz. Evet. Şöyle yapalım. Dibinde kalanı bir fıs fıs yardımıyla şu şekilde arkadaşlar beherinize boşaltabilirsiniz. Kral suyumuz süzsün. Kral suyumuz süzme işleminden sonra artık çökertme işlemine geçeceğiz. Çökertme işlemini yapmadan önce arkadaşlar ne ile çökerteceğiz bu sefer? Sodyum metabisülfit ile çökertiyoruz. İlk çökertmemizde hidrazin kullandık. İkinci çökertmemizde sodyum metabisülfit kullanıyoruz. Neden dersiniz? İkisinin arasındaki fark arkadaşlar. Hidrazin çok saf olmayan ürünleri siyah ve ince indirir. Fakat metabisülfit direkt kahverengi indirir. Bazen çamurumsu, bazen ise kum renginde, yani kum gibi ince olarak indirir ama yine de ağırdır. Bunu nasıl hazırlıyoruz? 100-150 milim soğuk suyumuza kendi kapağıyla metabisülfitin şöyle 2-3 kapak atmanız yeterli gelir. Evet, ne demiştik? Sodyum metabisülfit arkadaşlar. Metabisülfitimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Hem bu süzülene kadar bunu hazırlamış olduk bu arada. Tabii ki çökertme yapmadan önce bir madde daha katıyoruz arkadaşlar. Asitimizi nötralize etmek için. Ne atıyoruz? Teknik üre. Bir çay kaşığı teknik üre ilave edeceğiz. Ondan sonra çökertme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar metabisülfit biraz pis kokar. Bunu açık alanda yapın. Kapalı ortamlarda yapmayın. Yani bu kimyasal işlemlerinizi genel anlamda açık alanda yapın. Ya da havalandırması olan bir yerde yapın. Yani kokudan, tepkilemelerden etkilenmeyin. Özellikle sodyum metabisülfit çok pis bir kokusu vardır. O yüzden açık alanda bu işlemi yapıyorsunuz. Evet, eriyene kadar karıştırıyoruz. Baktınız erimedi, biraz daha su ilave edebilirsiniz. Yani 100-150 milim soğuk suya 4 yemek kaşığı ilave edip kral sularınıza boşaltabilirsiniz. Asitimizi şimdi nötralize ediyoruz. Ne ile arkadaşlar? Teknik üre ile. Yani teknik üreyi çok atmıyoruz. Bir çay kaşığı yeterli. Yani burada asitin çözülmesine yardımcı olan bir madde. Biraz daha atalım. Evet ve karıştırıyoruz. Teknik üre içinde eriyene kadar
karıştırın. Yani üremiz erisin içinde. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu asitin çözelmesine, altının rahat bir şekilde çökmesini destekleyen bir endüstriyel üründür. Evet, üremiz eridikten sonra artık çökertme işlemimizi yapıyoruz. Evet, altınımızı çökerttik. Ne ile? Sodyum metebisülfit ile. Aynı videodaki gibi yaparsanız arkadaşlar sizin de altın tortunuz o kadar saf bir şekilde çöker ki yani erimesi çok kolay olur. Şimdi bunu asitinden arındırmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bir filtreye süzüyoruz. Filtre kağıdına yavaş bir şekilde boşaltıyoruz. Altınımızı filtreliyoruz. Filtreleme işleminden sonra filtreyi arkadaşlar beherimize yıkayacağız. Ne ile? Fısfıs ile. Yani şu su fısfısları ile. Buradaki amacımız ne? Ürünümüzü asitten arındırmak. Buraya yıkayacağız ve saf suda bir 5 dakika kaynatıyoruz. Sonra suyunu süzüp direkt kısık ateşte kurutuyoruz. Evet, tortumuz şu anda filtrede arkadaşlar. Bu filtremizi beherimize fısfıs yardımıyla yıkıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Şöyle açayım. Altın tortumuz burada. Su fısfısıyla. Genelde saf su kullanın arkadaşlar bunda. Bu şekilde yıkıyoruz. Bunu neden gösteriyoruz? Arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyor. Fısfıs ne? Su püskürtücü ne? İşte bu. Evet, filtremizi yıkadık. Bu filtreleri de atmıyoruz. İlla ki küçük mikron altınlar kalıyor. Altın tortumuzu saf suda bir 10 dakika kaynatıyoruz ve suyunu süzüp kurumaya alıyoruz. Kısık ateşte kurutuyoruz.
Altınımızı saf suda kaynattık arkadaşlar. Şimdi bunu kurutmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani sıvıdan ayıracağız tortumuzu. Yine filtre kağıdı kullanıyoruz. Hunimize koyduk ve sıvımızı filtremize süzüyoruz. Buradaki amacımız ne? Ürünü bütün kimyasallardan arındırmak. Evet, yine tortumuz kaldı dibinde. Süzme işlemi bittikten sonra buradaki tortuyu yine fısfıs yardımıyla beherimize alıyoruz ve suyuyla beraber kurutuyoruz. Daha sonrasında direkt erimeye koyuyoruz. Evet, altın tortumuzu kuruttuk arkadaşlar. Şimdi şöyle potamıza koyalım. Bakalım ne kadar geldi. Bu boardlardandı sadece. Şöyle terazimizi açıyoruz. Evet, şöyle bir potamızı koyalım. Taramızı alalım. Bakalım ne kadar bir maden aldık kaplamalarından, boardlarından. Evet, 0,2 santim arkadaşlar. Yani 0,2. Bunu nasıl hesap edersiniz? 0,2 çarpı altının gramı. Bugün altın 7.000 liraysa ne yaptı? Kaplamasından 1.400 liralık bir maden aldık. Şimdi bunu eritmiyoruz arkadaşlar. Şimdi neye geçiyoruz? Ürünün çiplerine. Yani asıl madenin olduğu kısma geçiyoruz. Şimdi böyle az çıktı diye üzülmeyin. Bunlar kaplama olduğu için telefon boardları kaplamasında az miktardır. Yani az dediğimiz yine 0,2 1.400 liralık bir maden, o kadarcık bir üründen. Şimdi çiplerimize geçiyoruz. Evet, çiplerimizi rondoladık. Rondodan sonra beherimize boşaltıyoruz. Ve çiplerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Buradaki amacımız ne? Ürünümüzü külden arındırmak. Bir yaklaşık 10 defa yıkadıktan sonra ürünümüz asitleme için hazır hale geliyor.
Ve sonrasında sırayla işte önce nitrik asit, hidroklorik asit, sonra kral suyu işlemlerimizi yaparak direkt madenimize ulaşabiliyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlemlerimiz zor değil. Hani bunun eğitimini almak isterseniz bizle iletişime geçebilirsiniz ya da videolarımızı takip edin. İşte kimyasaldır, hurdadır, ekipmandır, bu tür ürünleri bizden temin edebilirsiniz. Bizleri arayın arkadaşlar. Yani güzel bir sektördür. Biraz daha geliştirdiğimiz zaman çok güzel bir gelir kaynaklarına dönüştürebilirsiniz. Altın kolay bir işlenen bir maden. Yani zor değil. Gördüğünüz gibi tertemiz işlemler yaparak hedefimize doğru ulaşıyoruz. Bu videoyu da dikkatli izleyin. Yani bu videodaki sistemler gibi yapın. Altın yıkama sularımızı kullanın. Kimyasalları kullanırken de muhakkak işte açık alanda ve gözlük ve eldiveninizi kullanın. Şimdi yıkama işlemimize geçelim ve sonrasında asitlemeye devam ediyoruz. Evet, yıkama işlemimizi nasıl yapıyoruz? Ürünümüzün üzerine, beherimize suyu boşaltıyoruz arkadaşlar. Zaten kül kısmı direkt sıvının yüzeyine çıkar. Siz yine şöyle bir çalkalayın. İyice küller yani ıslansın ürünümüz. Evet, biraz bekliyorsunuz bir 10-15 saniye. Görmüş olduğunuz gibi küllerimiz sıvının yüzeyine çıkıyor. Bu gördükleriniz arkadaşlar kül. Yaktığımız için çiplerimizi küldür. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Boş beherimize yavaş bir şekilde süzüyoruz. Maden gitmez arkadaşlar. Maden daima dipte kalır. Bu işlemi su berrak hale gelene kadar yapıyorsunuz. Evet, tekrar yıkıyoruz. Bekliyoruz. Hemen zaten altın dibe oturur ve tekrardan süzüyoruz.
Evet arkadaşlar, ön temizliğimizi yaptık. Ne yaptık? Nitrik asitte kaynattık. Hidroklorik asitte kaynattık. Nitrik bakırını aldı. Hidroklorik kalay ve demir madenlerini içine aldı. Bize artık altın tortusu saf bir şekilde kaldı. Yani şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim beherin tabanından. Kameramıza yakın bir şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki sarılar arkadaşlar çiplerin içinden çıkan saf altın tozlarıdır. Kral suyumuz hazır. Kral suyumuzu filtre yardımıyla şu şekilde filtreliyoruz. Yavaş bir şekilde. Şu anda altın arkadaşlar sıvının içine geçti. Yani komple sıvıda altın var. Kalan tortuda artık bir şey bulamazsınız. Kalan tortu çöp arkadaşlar. Onunla uğraşmıyorsunuz. Bütün maden şu anda bu sıvının içinde. Bu süzmeye devam etsin. Şimdi biz bunu ne ile çökertelim? Arkadaşlar iki şekilde de çökertebiliriz. Hidrazin hidrat ile ya da sodyum metabisülfit ile. Bu sefer sodyum metabisülfit ile çökertelim ve size gösterelim nasıl çökme işlemi oluyor. Şimdi hidrazinle arasında bir fark var. Hidrazin bazen arkadaşlar siyah olarak çökertir ama sodyum metabisülfit daima kahverengi olarak çökertir. Evet arkadaşlar şöyle diğer sıvımızı beherimize aldık. Şu küçük beherde sodyum metabisülfiti hazırlayacağız. Arkadaşlar nasıl hazırlıyoruz? Kendi kapağıyla şu şekilde şöyle bir, iki, 2,5 kapak ya da 3 kapak yeterli gelir. Ve 100 milim su ilave ediyoruz. Biraz daha koyalım. Evet, 150 milim oldu. Şimdi arkadaşlar bu eriyene kadar bunu karıştırıyoruz. Bunun kokusu pistir. Bu çökertme işlemini muhakkak açık alanda yapın arkadaşlar. Zaten ilacı attıktan sonra ocağa koyup kaynatmaya koyuyoruz. Çamurumsu renge gelene kadar, ürün çözülene kadar. Evet, tamamen eriyecek arkadaşlar içinde. Erittikten sonra hazır konuma geliyor ve açık alanda kral suyumuzun içine boşaltıyoruz. Sonrasında da ocağa koyuyoruz. Rengin çamurumsu olabilmesi için. Bu süzme işlemimiz bitecek. Bittikten sonra buna ilk önce ne atıyoruz? Asitimizi nötralize etmek için teknik üre kullanıyoruz. Ne kadar atıyoruz? 1 çay kaşığı arkadaşlar. Evet, süzme işlemimiz bitsin. Teknik üremizi atalım. Ondan sonra da çökertme işlemimizi yapıp madenimizi eritelim. Evet, şimdi teknik üre uygulamasını yapıyoruz kral suyumuza. Ne kadar üre atıyoruz arkadaşlar? Çok az, bir çay kaşığı kadar. Yani asitin çözelmesine, çökmesine yardımcı olacak. Şöyle boncuktur arkadaşlar bu. Kral suyumuza atıyoruz. Arkadaşlar gübre falan kullanmıyorsunuz. Teknik üre kullanıyorsunuz. Ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Teknik üre içinde eriyecek. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz metabisülfit ile açık alanda çökertiyoruz. Ve çökertme işleminden sonra artık eritme işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve saf madenimize ulaşıyoruz.
Evet, altın tortumuzu filtreledik arkadaşlar. Filtrelemiş olduğumuz tortuyu şimdi boş beherimize fısfıs yardımıyla, yani su fısfısı diyebilirsiniz buna, yıkayacağız ve tortumuzu saf suyla bir 10 dakika kaynatıyoruz. Bunun nedeni diğer asitlerden, yani asit yoku kalmasın, asit kokusu, pisliği kalmasın ki erimeye koyduğumuz zaman kolay bir şekilde eriyebilsin. Şimdi filtremizi alıyoruz. Bu şekilde beherimize, diğer beherimizi çekelim. Beherimizin içine açıyoruz. Şu şekilde ve fıs fıs yardımıyla arkadaşlar beherimize yıkıyoruz. Evet, içine de bir 200 milim saf su ilave ediyoruz. Çünkü ne ile çökertmiştik bunu? Sodyum metabisülfit ile çökertmiştik. O tuzları. O da bir tuz grubu olduğu için arkadaşlar tuzla karışık şu anda. Saf su ne yapacak? Ürünümüzü temizleyecek. Daha sonrasında yine süzüyoruz, kurutup potamıza koyuyoruz. Saf suda kaynattık. Şimdi tekrardan filtreliyoruz altın tortumuzu. Saf su ne yaptı? Ürünümüzü asitten arındırdı. Evet. Şöyle dipte çamurumuz. Şimdi bunu tekrar şu şekilde beherimize, filtremize aktarıyoruz. Arkadaşlar neden filtre kullanıyoruz? Filtre kullanmamızın amacı süzerken ve kuruturken, yıkarken ziyan etmemek için. Evet. Şimdi süzecek. Süzme işlemi bittikten sonra tekrardan filtremizi boş beherimize yıkayacağız ve suyuyla beraber kurutacağız arkadaşlar. Ondan sonra erime işlemi. Ondan sonra artık final yapıyoruz. Şimdi süzme işlemimiz bitsin. Hemen filtremize yıkayacağız ve kurutma işlemine geçeceğiz. Bunu da orta ateşte, kısık ateşte ocağın üzerinde kurutabilirsiniz. Evet, filtremizdeki tortuyu arkadaşlar diğer küçük beherimize fısfısla yıkıyoruz. Bu arada diğer 0,2'yi de ekledik arkadaşlar buna. Onu unutmadık. İlk çıkarttığımız boardlardan olan madenimizi. Evet, bu da tamam. Şöyle suyunu da süzelim. Bu filtreleri de atmayın arkadaşlar. Hani biriktirin bir kavanoza. Az da olsa maden kalıyor. Şimdi bunu ocağa koyuyoruz. Suyuyla beraber kurutuyoruz.
Evet arkadaşlar, madenimizi oluşturduk. 0,6 gramlık bir altınımız var. Yani bunu nasıl hesap ediyoruz? 0,6 çarpı 0,6 çarpı altının gramı. Bugün altının gramı 7.000 lira. 0,6 ile 7.000 lirayı çarpıyorsunuz arkadaşlar. Kart oranlarına gelince arkadaşlar, hurda sektöründe bütün malzemelerin kendine eş bir oranı vardır. Yani kar etmiyor diye bir şey yoktur. Görmüş olduğunuz gibi az bir board'dan bu kadar maden elde ettik. Bizim yıkama sıvımız hiçbir şekilde ziyan etmeden bize madeni veriyor. Yani dikkatli çalışmalar yaparsanız sizler de bu işte kâra geçebilirsiniz. Biraz azim göstermeniz gerekiyor. Sadece altın değil arkadaşlar. Bu ürünlerde gümüş de var, bakır da var. İşte paladyum, rodyum gibi diğer madenler de mevcut. İlerleyen zamanlarda bunları vereceğiz ama herkesin önce şunu bir öğrenmesi gerekiyor. Bu sarıyı çıkartmayı öğrendiğimiz zaman diğer madenler zaten peşinden geliyor.